İyi akşamlar sevgili dostlar. Mutlu bir çarşamba akşamı diliyorum. Bugün 3 Mayıs 2023 Çarşamba günlük astroloji yorumundasınız. Ben Deniz Altın. Beni ilk kez izleyen arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Ama bugün henüz bitmedi. Dün izleyen arkadaşlar biliyorlardır. Ben tekrar edeceğim. Bu gece çarşamba akşamında Ay Mars karesi var. Saat 10-11 sıralarında kesinleşecek. Dikkat edin. Sakarlıklara, ufak tefek kazalara veya tartışmalara, gerginliklere biraz açık bir zaman olacak. Özellikle ilişkilerde bunu hatırlatarak başlamak istedim. Bir de biliyorsunuz dün söyledim, uzun uzun da anlattım. Neptün Venüs karesi bugün etkiliydi. Fakat Perşembe günü kesinleşecek akşam 19 sıralarında 4 Mayıs günü. Fakat bugün etkiliydi, yarın daha güçlü etki alacak ve hepimizi etkileyebilir açıkçası. Hem ilişkilerde hem de biliyorsunuz ki Ay Terazi burcunda ve yarın Perşembe günü yani akşam saatlerinde 16 sıralara kadar da hala Terazi burcunda ilerliyor olacak. Bu ne demek? İlişkiler, oradaki denge, biraz mahkemelerle ilgili, işte tutuklularla, suçlularla ilgili davalar demiştik, mahkemeler demiştik. Şimdi biraz bugün Türkiye gündeminde, yani Türkiye haritasının aldığı etkilerden de bahsedeceğim. Çünkü önümüzdeki iki gün şu an Türkiye'nin haritası önemli bir etki alıyor. Onu anlatayım. Bazı haberler duyabiliriz. Öyle olasılıklar var açıkçası. Hemen ondan sonra Perşembe gününü anlatmaya başlayacağım sizlere. Tekrar umarım mutlu bir gün geçirmiş olmanızı diliyorum. Biraz böyle hafif sıkıcı günler biliyorsunuz. Bugün de öyleydi. Şimdi arkadaşlar, Türkiye haritasında Merkür ve Satürn tam olarak 24 derece terazi burcunda kavuşumda ve Ay terazide ve bu gece ve yarın Ay burayla kavuşum yapacak. Yani bizim Merkür ve Satürn'ümüzle kavuşum yapacak. Bu demek oluyor ki şu anda bizim için gündemde olan konular ki özellikle kimler? Mesela burası meclisi, ondan sonra karşı taraf mesela partiler arasındaki konuları işaret eder. Muhalefet partisini işaret eder. Bu alanda buralarla ilgili bir takım gizli konular ortaya servis edilebilir. Belki de şu an edilmiş, belki ben bilmiyor, duymamış olabilirim. Ama gerçekten Perşembe günü akşam saatlerinde özellikle, çünkü saat 16'dan sonra Ay Akrep Burcu'na geçecek. Türkiye'nin gündemine yani bizim gündemimize böyle pat diye düşecek bir konuyla karşılaşacağız ve şaşıracağız açıkçası. Bu bir kadın olabilir. Dün de söylemiştim. Bir kadın siyasetçi veya ya da kadınlarla ilgili bir şey olabilir. Bir ilişki olabilir. Efendim, yani gizli kalmış, gizli tutulmuş bir takım konular ortaya çıkacak. Zaten biliyorsunuz hani seçime gidiyoruz, hep böyle bir endişe, gerginlik var, sıkıntı var hepimizde, böyle sanki her an bir şey olacak gibi, herkes bomba gibi falan. Yani hakikaten böyle buradan ben bomba gibi bir haber çıkabilme olasılığını güçlü görüyorum. Partiler arasında olacağını düşünüyorum bu arada. Ve onun yanı sıra bunlar tabii ki komplo da olabilir, bakın. Çünkü Venüs'ün Neptün'le karesi var. Birilerine böyle bir tuzak da hani kurulabilir, kurulmuş olabilir ya da. Gerçekten zor ve endişeli günlerdeyiz. Bu bizim hayatımızda da olma ihtimali var. Kimlerde olabilir? Ben şimdi derece söyleyeceğim, herkes kaygılanmasın diye. Paranıza, ilişkinize dikkat edin dedik. 25 derece. Değişken grup burçlar burada etki alırlar en çok. İşte kimler? İkizler, yaylar, balık ve başak aksı burada. Bu nasıl diyelim, kafa karışıklığından diyelim ya da. Böyle daha doğru olacak. Ve Türkiye'nin haritasında yine hemen devam ediyorum. Bakın, Perşembe günü için yine bir şeyler söylemek istiyorum. Mesela Perşembe gününe geçiyoruz hemen, 4 Mayıs'a. Sabahleyin öğlen saat 12.15'te Terazi burcundaki ay boşluğa giriyor. Akşam 17.32'ye kadar bu saatler arasında ay boşlukta ve terazide olacak ve 17.32'den sonra ay Akrep burcuna geçiyor. Dolunay fazına doğru ilerlemeye başlayacak. Yani yarın akşam ve tutulma fazına tabii ki. Biliyorsunuz Akrep burcu bir ülkeyiz. Güneşimizin hepsinin üzerinden bir ay geçecek. Derece olarak bize uzak, yani Türkiye'nin şu anki natalına uzak ama progres haritamızda çok etki alıyoruz. Yani Türkiye'nin progres haritası bu tutulmadan
ciddi etki alıyor. Zaten tutulma ülkemizden de izlenebilecek bir, gerçekten çok önemli bu tutulma. O yüzden bunun gibi durumlar olabilir. Şimdi evet, gün boyu yine Ay Terazi burcunda 4 Mayıs Perşembe günü saat 12-15'e kadar mevcut konularınızı tamamlamaya çalışın. Çünkü o saatten sonra boşlukta olacağı için Ay 17.32'ye kadar o saatlerde biraz daha belirsizlikler olabilir. İstediğiniz, yapmak istediğiniz, niyetine girdiğiniz, el uzattığınız konular afaki kalabilir, boşlukta kalabilir. Sonuç ve netice alamayabilir. Evet, çok önemli konular için 17.32'yi baz alın derim. Ama tabii akşam saatleri oluyor. Resmi durumlar için değil de daha çok özel hayatımız için belki geçerli olacak. Şimdi gelelim açılarına bakın. Bugün evet, tam olarak Ay hemen Akrep burcuna geçtiği saatten itibaren Plüto'ya kare yapacak. Kaçta? 17, 11, 18, 11 aralığında. Hemen ardından 19.39, 20.39 Venüs Neptün karesi kesinleşiyor. Ve gece saatlerinde saat 23'ten sonra 01.02'ye kadar geçerli olmak üzere Ay düğümlerin karşısından geçiyor. Bu neydi? Düğümler olduğunda müdahale edemeyeceğimiz durumlar. Kadersel diyoruz biz ona. Kadersel gelişmeler. Olma olasılığı var diyorum. Ve gün içerisinde aslında 4'üne geçtiğimizde böyle biraz hani keyifli gibi başlayabiliriz ama günün ilerleyen saatlerinde gerçekten sürprizli, böyle bomba gibi haberlerle böyle şaşıracağız. Bayağı bir bizi şok edecek durumlarla karşılaşabiliriz. Hani bireysel olarak belki yaşamayabiliriz ama hani Türkiye haritası buradan etki alıyor. Şimdi bir diğer konu, akrep tutulması biliyorsunuz çok önemli. Bizim progres haritamız etki alıyor dedik. Ve tabii ki dünya üzerinde de bugün önemli gelişmeler oldu. Mesela Kremlin sarayına bir saldırıda bulunmuş ve bu mesela çok önemli bir gelişmeydi. Haberin detayını bilmiyorum. Şimdi burada da bir aspergas durumu olabilir. Yani bunu kendileri yapıp karşı taraf yapmış gibi de gösteriyor olabilirler. Bilemeyiz tabii ki bunu. Ama burada Neptün olduğuna göre ve Venüs'e kare olduğuna göre burada ne dedik? Kimyasallar, gazlar dedik. Mesela zararlı maddeler dedik. İşte zehirlenmeler dedik. Mesela bunlarla ilgili toplumsal alanda da yine bu savaş bölgesindeki alanlarda bir takım silahlar kullanılabilir. Yani çok büyük bir kimyasal saldırıdan bahsetmiyorum ama duyabiliriz. İşte bir gaz kaçağı, bir sıvı kaçağı vesaire olabilir. Efendim, bu başka nerede olabilir arkadaşlar? Yurt dışı ile ilgili konularda daha ağırlıklı olacağını düşünüyorum. Ama ülkemiz içinde de yine, çünkü tam 6-12 aksında gerçekleşiyor bu arada. Mesela bir kadının bir sağlık sorunu duyabiliriz. Bir zehirlenme olayı mesela olabilir. Bu sadece kadın olması gerekmiyor tabii ki. Mesela kadın dedik ama işte kadınların üzerinden yapılabilecek bir şey olabilir. Yani biraz gerçekten bel altı, arka planlı ilgilendiren durumlar çalışacak ülke içinde. Hani popüler insanlar tarafından bunlar gelebilir. Bunlar sanatçılar da olabilir bu arada mesela. Tanınmış ünlü simalar arasından da gelecektir. Ve aynı zamanda gençleri de burada işaret ediyor. Genç insanlar, işte talebeler olabilir. Eğitim hayatı olan eğitimcilerle ilgili olabilir. Yani enteresan bir görünüm var. Şimdi Türkiye'nin haritasına şöyle tam olarak baktığımda mesela çok zorlu açılar görmüyorum. Hatta mesela Plüto Güneş açısı uyumlu, güzel etki alıyoruz. Onun yanı sıra düğümlerden güzel etki alıyoruz. Hani genel olarak böyle çok büyük kaos yaratacak bir sert etkileşim yok şu anda Türkiye haritasının üzerinde. Ama tabii Mars birinci evimizden geçtiği için tabii orada biraz herkes bir gergin. Herkes böyle şeye hazır, saldırmaya hazır pozisyonda, ki bu hepimizi bu agresyon yükleniyor doğal olarak. Böyle gelişmeler var arkadaşlar. Ben bugünün hemen güzel saatlerini sizlere bildiriyorum efendim. Pardon, yanlış not defteri aldım. Hemen söylüyorum. Evet, bugün ilk güzel saati bizim için önemli olabilecek sabah 9.27-10.36 arasında.
Bu saatte ay boşlukta olacak bilginize. İkinci saatimiz 17.30, 18.39. Bu saat daha uyumlu ve verimli olabilir. Son saatimiz ise gece 01-02 aralığında sevgili dostlar. Bu vermiş olduğum saatlerde daha rahat ilerleyebilir, daha tatminkar sonuçlar alma olasılığınız yüksek. Hani kullanmak isteyenler, arzu edenler kullanabilirler. Evet sevgili dostlar, gerçekten çok enteresan günler. Merak içindeyiz böyle hepimiz. Seçim sonuçlarını çok merak ediyoruz. Aa, ne olacak diye. Böyle o kadar yakın bir şey var ki, yarış var ki burada. Gerçekten çok yakın. Hani hangi siyasi parti bu seçimden güçlü çıkacak? Çok yakın olacak. O kesin bir kere. Göreceğiz bakalım. İlginç, enteresan konuşmalara şahit oluyoruz gördüğünüz gibi. Dünya üzerinde de benzer durumlar yakında olacak. Onu da söyleyebilirim. Açıkçası özellikle Rusya tarafında, Çin tarafında enteresan gelişmeler olacak. Evet sevgili dostlar, işte böyle açılarımız var. Umarım her şey istediğiniz gibi yolunda gider. Bu arada yarın saat 5'ten sonra, yani Perşembe günü saat 5'ten sonra Ay Akrep Burcu'na geçecek ve Türkiye'nin güneşin üzerinde seyrediyor olacak. Burada önemli açıklamalardan bahsettim. Hatta ben şu anda tam A'nın haritasını açtığımda da ASC güneşin üzerinde. Ve güneş demek Türkiye'nin kalbi demek, merkezi demek, bizim haritalarımızda bizim var olduğumuz alanı gösterir mesela. Güneş demek tabii ki devlet demek, baştaki insanlar demek. Önemli bazı şaşırtıcı bu arada gelişmeler olabilir. Bu arada sağlıkla ilgili bir takım konularda gelişme ihtimali var. Dikkat edin, dikkatli olun sevgili arkadaşlar. Bugünlerde çok sinirlenmeyin. Kaotik olayların içerisine çekilmeyin. Hatta bilakis bırakmaya niyet edin. Bakın Cuma günü bir de Hıdrales. Hıdrales de bizim için çok değerli, çok önemli, çok özel bir gün. O yüzden hani orada bilirsiniz Hıdrales dileklerimiz vardır. Eskiden ben mutlaka yayın yapardım aslında Instagram'da. Hıdrales ritüelleri falan yapıyordum. Hakikaten her zaman yapmışımdır. Mutlaka bir niyetiniz olsun, mutlaka bir dileğiniz olsun. Hem tutulma günü hem Hıdrales mutlaka bir anlam işaret ediyordur hepimize. Kurtulabiliriz aslında. Bizi yoran, sıkan, dert ettiğimiz her şeyden arınabiliriz. Yani böyle bir derin, güçlü enerjiler altındayız. İnşallah her şey hepimiz için hayrına gelişir, güzel olur diyorum. İzlediğiniz için var olun, eksik olmayın. Evet, yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Aylık burç yorumlarınızı izleyin. Yarın çok önemli bir yayınla geleceğim. Dediğim gibi 14 Mayıs günü neler olacak ve biz 15 Mayıs sabahını nasıl uyanacağız? Yarın bunu konuşuyor olacağız sevgili dostlar. İnanın ben de merak ediyorum ama birçok tahminim var. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.